Bir çadır düşün. Kar fırtınasının ortasında, ağaç sınırının çok yukarısında, kimsenin olmadığı bir yamaçta tek başına duruyor. Ve o çadır içeriden yırtılmış. Dışarıdan değil, içeriden. Yani içindeki insanlar kapıyı açmak için bile vakit harcamamışlar. Bıçakla brandayı yarıp kendilerini gecenin içine atmışlar. -30 derecede. Çoğu yalın ayak, üstlerinde sadece iç çamaşırlarıyla. Botları, montları, hatta bir tanesinin tek çorabı hala çadırın içinde düzgünce duruyor. 9 kişiydiler. 9'u da deneyimli dağcıydı. 9'u da öldü. Ve 60 yılı aşkın süredir kimse, ama gerçekten hiç kimse, o gece o çadırın içinde ne olduğunu kesin olarak bilmiyor. Bugün sana Dyatlov geçidini anlatacağım. Ne olduğunu, ne bulunduğunu, hangi ihtimallerin masada olduğunu tek tek konuşacağız. Ve sonunda en makul cevabın bile hala tüylerini diken diken eden bir tarafı olduğunu göreceksin. Başlıyoruz. Yıl 1959. Sovyetler Birliği. Ural Dağları'nın eteğinde Sverdlovsk adında bir sanayi şehri var. Burada Ural Politeknik Enstitüsü diye bir üniversite ve o üniversitede dağcılık kulübü var. Grubun başında Igor Dyatlov var. 23 yaşında, mühendislik öğrencisi. Sessiz, hesaplı, işini bilen biri. Kendi telsizlerini, kendi sobalarını kendi yapacak kadar meraklı bir kafa. Arkadaşları ona güveniyor. Çünkü Dyatlov'un yönettiği bir yürüyüşte kimse kaybolmaz. Yanında 8 kişi daha var. Çoğu üniversiteli, birkaçı mezun olmuş, hepsi daha önce zorlu rotalar yapmış insanlar. Zinaida Kolmogorova, grubun neşesi, herkesin sevdiği kız. Lyudmila Dubinina, 20 yaşında, inatçı, günlüğüne her şeyi yazan biri. Yuri Doroshenko ve Yuri Krivonishenko, iki Yuri, gitar çalan, şarkı söyleyen ikili. Rustem Slobodin, Nikolay Thibeaux-Brignol, Alexander Kolevatov ve gruptaki en yaşlı adam, 30'larının sonundaki eski asker Semyon Zolotaryov. Hedefleri belli, kışın kuzeye doğru yürüyüp Otorten Dağı'na ulaşmak. Bu rota Sovyet dağcılık sisteminde en üst zorluk derecesinde. Yani bu gezi bir tatil değil, bir sertifika, bir rütbe meselesi. Başarırlarsa ülkenin en üst kategorisinde dağcı olacaklar. Yola çıkıyorlar, trenle, kamyonla, sonra kayaklarla. Fotoğraf makineleri yanlarında, ki bu çok önemli, çünkü o makineler ilerideki günlerin tek sessiz tanığı olacak. Aslında 9 değil, 10 kişiydiler. 10. kişinin adı Yuri Yudin. Yolun ilk günlerinde ayağı ve beli tutuluyor, eski bir rahatsızlığı azıyor. Bu haliyle devam etmesi imkansız. Grubun kalanıyla vedalaşıyor, sırt çantasındaki bazı malzemeleri arkadaşlarına bırakıp geri dönüyor. Ayrılık anında bir fotoğraf çekiliyor. Yudin, Lyudmila'ya sarılıyor. İkisi de gülüyor. Kimse bunun bir hoşça kal değil, bir elveda olduğunu bilmiyor. Yudin ömrünün geri kalanını bu soruyla yaşayacak. Ben orada olsaydım ne olurdu? Yıllar sonra bir röportajda diyecek ki, dünyadaki bütün soruları sorabilme şansım olsa, hepsini bir kenara bırakır sadece tek bir şey sorardım. O gece arkadaşlarıma ne oldu? Grup 9 kişi olarak kuzeye devam ediyor. Rota onları yerel Mansi halkının yaşadığı bölgeye götürüyor. Mansiler bu dağların insanları. Geyik güden, avlanan, doğayla iç içe yaşayan bir halk. Ve bölgedeki tepelerden birinin Mansi dilindeki adı şu, Holasyahıl. Türkçesi, Ölü Dağ. Şimdi hikayeyi daha korkunç yapmak için buraya bir efsane yerleştirmek çok kolay olurdu. Ama dürüst olalım, bu isim büyük ihtimalle sadece o tepede hiçbir şey yetişmediği, çıplak ve ölü bir arazi olduğu için verilmiş. Yani lanetli dağ değil, verimsiz dağ anlamında. Yine de kabul et. Hikayenin geçtiği yerin adının Ölü Dağ olması, tesadüfün biraz fazla ürperticisi. 1 Şubat 1959. Grup o gün Otorten'e doğru ilerlerken hava bozuyor. Kar, rüzgar, görüş mesafesi düşük. Yönlerini bir miktar şaşırıp Holasyahıl'ın yamacına çıkıyorlar. Ve burada ağaç sınırının epey yukarısında çıplak ve rüzgara tamamen açık bir yamaçta çadır kurmaya karar veriyorlar. Bu karar tartışmalı. Aşağıda 1,5 kilometre ötede orman var. Orada rüzgar kesilir, ateş yakacak odun bulunur. Ama muhtemelen Dyatlov ertesi gün irtifa kaybetmek istememiş. Deneyimli bir dağcının vereceği makul bir karar. Kar zemini kazıp düzleştiriyorlar, çadırı kuruyorlar, içeri giriyorlar. O akşam ellerinde daktilo yerine kalem, şaka olsun diye küçük bir gazete hazırlıyorlar. Adını da koymuşlar, Akşam Otorteni. İçinde birbirlerine takılmalar, esprili haberler var. Hatta kâr adam ve yeti üzerine bir şaka bile yapıyorlar. Son fotoğraflardan biri çadır kurulurken çekilmiş. Karanlık çökmüş, kar savruluyor, biri kürekle kar atıyor. Ve o geceden sonra hiçbiri bir daha canlı görülmüyor. Plan basitti. 12 Şubat civarı Vicay köyüne inecekler
ve oradan üniversiteye telgraf çekeceklerdi. 12 Şubat geliyor. Telgraf yok. Başta kimse panik yapmıyor. Kış yürüyüşlerinde birkaç gün gecikme normal. Ama günler geçiyor ve hala ses yok. 20 Şubat'ta ailelerin ve öğrencilerin baskısıyla arama başlıyor. Öğrenciler, öğretmenler, yerel avcılar, sonra askerler, helikopterler, uçaklar. 26 Şubat. Arama ekibi Holatsyahlı'nın yamacında bir şey görüyor. Çadır, niyem, yarısı karla örtülmüş, bir kısmı çökmüş halde ama orada duruyor. Ekip yaklaşıyor ve gördükleri karşısında donup kalıyor. Çadırın bir yanı boydan boya yarılmış. İncelemeler sonra şunu netleştirecek. Bu yarıklar içeriden bıçakla açılmış. İçeride ise hayat sanki bir saniye önce durdurulmuş gibi. Yiyecekler duruyor. Bir dilim domuz pastırması kesilmiş bıçak yanında. Botlar sıra sıra dizili. Montlar, kalın giysiler, fenerler hepsi yerli yerinde. İnsanlar yok. Ve karda çadırdan aşağıya doğru uzanan izler var. 8-9 kişinin izi. Çorapla, tek botla, kimisi çıplak ayakla. İzler koşarak değil, düzenli bir şekilde ilerliyor. Yani kaçmışlar ama panikle dağılmamışlar. Birlikte aynı yönde aşağıya, ormana doğru inmişler. 1,5 kilometre boyunca. -25, belki -30 derecede. Rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık çok daha düşük. Şimdi durup şunu bir düşün. Sen deneyimli bir dağcısın. Dağda ısı kaybının seni ne kadar hızlı öldürebileceğini biliyorsun. Ve buna rağmen botunu giymeye bile kalkışmadan çadırı yararak kendini kar fırtınasının içine atıyorsun. İnsanı buna ne zorlar? İşte bütün mesele bu soru. İzler ormanın kenarında, iri bir sedir ağacının yanında son buluyor. Orada 2 kişi bulunuyor. Yuri, Doroshenko ve Krivonishenko. Üzerlerinde neredeyse hiçbir şey yok. Sadece iç çamaşırları. Yanlarında sönmüş küçük bir ateşin izleri var. Ve ağaç konuşuyor. Sedirin dalları 5 metre yüksekliğe kadar kırılmış. Yani bu 2 adam donmuş elleriyle o ağaca tırmanmış ve yakacak bulmak için dalları koparmaya çalışmışlar. Ellerinde ve parmaklarında derin yaralar, yanıklar var. Biri ateşe o kadar yaklaşmış ki cildi yanmış. Bu ileri derecede hipotermide görülen bir şey. Vücut donarken beyin ısıyı doğru algılayamaz hale gelir. İnsan acıyı hissetmez. Ateş yakmışlar ama yeterli olmamış. Ateş sönmüş. Ve 2 Yuri orada donarak ölmüş. Sonra sedirle çadır arasında yamaç boyunca 3 kişi daha bulunuyor. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova ve Rustem Slobodin. Ve bu üçünün yattığı pozisyon her şeyi anlatıyor. Yüzleri yukarı, çadıra doğru dönük. Yani onlar geri dönmeye çalışıyorlardı. Muhtemelen malzeme, giysi, belki de kalanları kurtarmak için. Biri bir ağaç dalına tutunmuş halde bulunuyor, biri kar üzerinde sürünme izleri bırakmış. Üçü de menzile ulaşamadan donmuş. Slobodin'in kafatasında bir çatlak var ama otopsiye göre ölüm sebebi yine soğuk. 5 kişi bulundu, 4'ü hala kayıp. Ve o 4 kişi için karların erimesini beklemek gerekecekti. Mayıs ayı. Kar çekilmeye başlıyor. Arama ekibi sedir ağacının yaklaşık 70 metre ötesindeki dar bir vadide, 4 metre derinlikte karın altında son 4'ünü buluyor. Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Nikolay Thibeaux-Brignol ve Alexander Kolevatov. Ve işte vaka tam bu noktada üzücü bir dağ kazası olmaktan çıkıp 60 yıl sürecek bir gizeme dönüşüyor. Birincisi, bu 4'ü daha iyi giyinikti. Üzerlerinde ilk ölen arkadaşlarına ait olduğu anlaşılan giysiler vardı. Yani sedirin altındaki 2 Yuri öldükten sonra kalanlar onların üzerindekileri alıp giymişlerdi. Soğuk insanı böyle kararlar almaya zorlar. Bu detay acı ama mantıklı, hayatta kalma refleksi. İkincisi ise hiç mantıklı değildi. Dubinina ve Zolotaryov'un göğüs kafesleri çökmüştü. Kaburgaları çoklu şekilde kırılmıştı. Thibaut-Brignol'un kafatasında ise ölümcül bir kırık vardı. Adli tabibin ifadesi tarihe geçti. Bu yaralanmaları oluşturacak kuvvet ancak bir araba çarpmasıyla ya da yüksekten düşmeyle kıyaslanabilirdi. Ama en tuhafı şu, bu insanların dışında ciddi bir yara yoktu. Yani derileri yırtılmamıştı, dövülmüş gibi değillerdi. Sanki muazzam bir basınç dışarıda hiç iz bırakmadan içeriği ezmişti. Ve bir de herkesin bildiği o meşhur detay, Lyudmila Dubinina'nın dili ve gözleri yoktu. Zolotaryov'un da gözleri yoktu. Bu tek cümle bu vakayı dünyaca ünlü yaptı. Şimdi biraz duralım. Çünkü iyi bir hikaye anlatıcısı en ürkütücü detayı da dürüstçe masaya yatırmak zorundadır. O eksik dokular meselesi. Kulağa bir korku filmi gibi geliyor, biliyorum. Ama adli tıp açısından oldukça bilinen bir durum var. Bu 4 kişi aylarca karın altında, üstelik erimiş su bulunan bir vadide kaldı. Vücudun yumuşak dokuları, dil, gözler, dudaklar.
Bu koşullarda hem doğal bozulmayla hem de küçük hayvanlar tarafından en hızlı kaybolan kısımlardır. Yani muhtemelen kimse kimseye bir şey yapmadı. Doğa doğa olduğu için oldu. Peki ya kıyafetlerdeki radyasyon izleri? Evet, bazı giysilerde normalin üzerinde radyoaktivite tespit edildi. Ama şu detay çoğu zaman atlanır. Krivonishenko, Sovyetlerin gizli bir nükleer tesisinde çalışmıştı. O dönemin sanayi giysilerinde bu tür izlere rastlamak, sanıldığı kadar olağanüstü değil. Peki geriye ne kalıyor? Şu kalıyor. Neden çadırı içeriden yarıp kaçtılar? Yıllar içinde onlarca teori üretildi. En çok konuşulanları hızlıca geçelim. Mansi saldırısı, ilk akla gelen buydu. Hatta soruşturmanın başında yerli halktan bazı kişiler sorgulandı. Ama hiçbir kanıt yoktu. Başka insanlara ait ayak izi yoktu, boğuşma izi yoktu ve Mansiler bu gruplara her zaman yardımcı olmuştu. Bu ihtimal hızla elendi. Askeri deneme. Bölgede o dönem gizli füze denemeleri yapıldığı biliniyor. Hatta o günlerde başka dağcı grupları gökyüzünde turuncu ışıklı küreler gördüklerini bildirmişti. Bu, gizli bir silah denemesi paniğe yol açtı, sonra devlet üstünü kapattı teorisini besledi. Soruşturma dosyasının yıllarca gizli tutulması da bu şüpheyi büyüttü. Ama fiziksel kanıt bulunamadı. Infrasound, yani duyulamayan alçak frekanslı ses. Belirli bir tepe şekli ve belirli bir rüzgar, insanın kulağının duyamadığı ama vücudunun hissettiği titreşimler üretebilir. Bu titreşimler insanda açıklanamayan bir dehşet, mide bulantısı, kaçma isteği yaratabiliyor. Teoriye göre grup, gecenin ortasında sebebini anlayamadıkları bir panik dalgasına kapıldı ve dışarı fırladı. Ve son olarak bugün en güçlü kabul edilen açıklama. Levha çağı 2019'da Rusya vakayı yeniden açtı. 2021'de ise İsviçre'deki bilim insanları bilgisayar modelleriyle konuyu inceledi. Ortaya çıkan tablo şu. Grup çadırı kurmak için yamacı kazıp düzleştirmişti. Bu üstteki kar tabakasının dayanağını zayıflatan bir müdahale. Gece boyunca sert rüzgar yamacın yukarısına sürekli kar taşıdı ve yükü artırdı. Ve bir noktada karın sert bir levhası koptu. Bu klasik bir çığ değil, sinemada gördüğümüz gibi her şeyi süpüren dev bir kar dalgası değil. Bu yüzden dışarıda belirgin bir çığ izi bulunmamış olabilir. Bu çadırın üstüne devrilen ağır, beton gibi sert bir kar bloğu, uyuyan insanların üzerine. İşte o göğüs kafesi, kırıkları buradan gelmiş olabilir. Kişi sert zeminde yatarken üstüne ağır bir kütle binerse, deri yırtılmadan kaburgalar kırılabilir. Şimdi o geceyi baştan kur. Gece yarısı, herkes uyuyor. Ani bir gürültü, çadırın çökmesi, üstlerine binen ağırlık. Karanlık. Çıkış tarafı kapanmış. İçeride bağıranlar, ezilenler var. Kimse bot arayamaz, kimse ışık bulamaz. Tek bir refleks var. Dışarı çık. Bıçak, brandayı yar. Kar, rüzgar, karanlık. Ve dışarı çıktıklarında en mantıklı şeyi yapıyorlar. Yamaçta durup ikinci bir kar kütlesinin gelmesini beklemek yerine aşağıdaki ormana rüzgarın kesildiği yere iniyorlar. Ağırca yaralı arkadaşlarını da yanlarına alıyorlar. Aşağıda ateş yakıyorlar. Yetmiyor. Bir grup vadide sığınak kazmaya çalışıyor. Bir grup çadıra dönüp giysi getirmeye çalışıyor. Ve soğuk hepsinden daha hızlı davranıyor. Bu senaryo neredeyse her şeyi açıklıyor. Neredeyse. Diyeceksin ki, tamam kanka, o zaman gizem çözüldü. Tam olarak değil çünkü bu senaryo bir ihtimal, bir model. O yamaçta o gece ne olduğunu bize anlatabilecek 9 kişi vardı ve 9'u da orada kaldı. Elimizde sadece bir yırtık çadır, karda donmuş ayak izleri, kırık sedir dalları ve yarım kalmış bir günlük var. Ama sana şunu söyleyeyim. Bu hikayenin beni asıl ürperten yanı bir canavar ya da bir sır olması değil. Beni asıl ürperten şu: 9 tane akıllı, eğitimli, deneyimli insan vardı. Doğru ekipmanla, doğru planla, birbirine güvenen bir ekiple oradaydılar. Ve bir tek gece, bir tek yanlış yamaç, bir tek kar tabakası, hepsi bu kadar yetti. Ellerinde son ana kadar tek bir şey vardı, birbirleri. Ölmekte olan arkadaşlarını sürüklediler. Sırtlarındaki ceketleri paylaştılar. Buz gibi karanlıkta geri dönüp diğerlerini kurtarmaya çalıştılar. Kimse tek başına kaçmadı. Bunu unutma. Bugün o geçit onların liderinin adını taşıyor, Dyatlov geçidi. Ve dünyanın dört bir yanından insanlar hala oraya gidip o yamaçta duruyor. O soğuk rüzgarı yüzünde hissediyor ve aynı soruyu soruyor. O gece sizi çadırdan çıkaran şey neydi? Daha cevap vermiyor. Eğer bu hikaye seni içine çektiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü tarihin böyle daha çok sessiz dosyası var. Kapanmamış, açıklanmamış, hala bekleyen. Hepsini tek tek anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.